Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culu. Bu bölümde sinema tarihine damga vurmuş, iz bırakan, hikayeleriyle bizi içine çeken bazı efsane üçlemelerden bahsedeceğiz. Kimi film suçun gölgesinde geçerken, kimi filmler kahramanlıklarla örülü. Ama her biri sinemanın kalbine işlenmiş unutulmaz yapımlar. Hazırsanız bu destansı yolculuğa birlikte çıkalım. İlk film serimiz Dolar Üçlemesi. Sinemada az konuşan ama çok şey anlatan karakterler vardır. Bir çakmak sesi, bir bakış ya da rüzgarda sallanan bir ponço kadar etkili. İşte Clint Eastwood'un başrolünde olduğu Sergio Leone imzalı Dolar Üçlemesi, A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More, The Good, The Bad and The Ugly, bu filmlerde bu tür karakterlerin yani isimsiz adamın 3 parçaya bölünmüş mitidir. Bu üçleme sadece western türünü baştan aşağı şekillendirmekle kalmadı. Sinema diliyle yeni bir sayfa açtı. Leone'nin çerçeveye aldığı her yüz, her sessizlik ve Ennio Morricone'nin tüyleri diken diken eden müzikleriyle kurulan atmosfer, zamanla değil kurşunla yarışır hale geldi. Ama Dolar Üçlemesi'nin asıl gücü, kahramanın bir kahraman gibi davranmak zorunda olmamasında yatıyor. İsimsiz adam ne bir adaleti sağlamak derdindedir ne de bir kurtarıcıdır. O, fırsatları kovalayan ama her defasında içine doğduğu karmaşanın adaletini bir şekilde sağlayan bir figürdür. Ve bu yönüyle günümüz anti kahramanlarının atası sayılır. Eğer Tozlu Çöller, ikonik düellolar ve her sahnesiyle sinema tarihine kazınmış görsel şiirler ilginizi çekiyorsa, bu üçleme sadece bir western değil, bir duruş, bir sinemasal manifestodur. Diğer film serimiz Christopher Nolan'ın Batman üçlemesi. Süper kahraman filmleri denince akla gelen patırtılı dövüş sahneleri, renkli kostümler ya da uçan karakterler olabilir. Ama Christopher Nolan bu algıyı baştan aşağı değiştiriyor. Onun Batman üçlemesi Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises filmleri klasik kahramanlık anlatısını alıp onu psikolojik, politik ve felsefi bir zemine taşıyor. Sonuç sadece bir çizgi roman uyarlaması değil, aynı zamanda bir karakterin içsel karanlığıyla hesaplaşmasını izlediğimiz bir başyapıt. Batman Begins, bize Bruce Wayne'in öfkesinden doğan bir ideolojiyi nasıl inşa ettiğini anlatırken, The Dark Knight, kaosla düzenin çatışmasında iyiliğin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Ve The Dark Knight Rises, yıkımın ardından bir adamın hem fiziksel hem sembolik olarak yeniden doğuşunu işliyor. Bu üçleme, süper kahraman türünü yeniden tanımlamakla kalmıyor. Sinemanın kendisine ciddiyet getiriyor. Joker'in anarşist felsefesi, Bane'in sınıfsal devrim arayışı ya da Batman'in acıyla yoğrulmuş adalet anlayışı, hepsi kendi çağının metaforlarıyla konuşuyor. Ve belki de en etkileyici yönü şu, bu Batman kusursuz değil, kırılgan, yalnız, zamanla yorulan ama yine de sembol olmaktan vazgeçmeyen bir figür. Çünkü Gotham'ın kahramanı değil, umut taşıyacak bir fikre ihtiyacı var. Diğer film serimiz Sam Raimi'nin Spider-Man üçlemesi. Süper kahraman evreninde belki de en insani olanıdır Peter Parker. Sam Raimi'nin yönettiği 2000'lerin başındaki Spider-Man üçlemesi sadece bir süper kahramanın doğuşunu değil, aynı zamanda ergenlikten yetişkinliğe, sorumluluktan fedakarlığa giden bir büyüme hikayesini anlatır. Tobey Maguire'un canlandırdığı Peter Parker, ezilen, aşık olan, başarısızlığa uğrayan, sevdiklerini kaybeden ama tüm bunlara rağmen yoluna devam etmeye çalışan gerçek bir figürdür. Ve bu üçleme onun kahramanlığa adım adım nasıl evrildiğini gösteriyor. İlk film gücün yanında gelen sorumluluğun altını çizerken, ikinci filmde kahraman olmak zorunda mıyım sorusunu en derin şekilde sorar ve karakter büyük bir içsel çatışmayla karşı karşıya kalır. Ve bence süper kahraman sinemasının en dokunaklı ve en etkileyici filmlerinden biridir. Örümcek Adam 3'te ise karanlık tarafla yüzleşmenin ve içimizdeki öfkeyle baş etmenin öyküsünü anlatır. Sam Raimi'nin kamerası çizgi roman estetiğini gotik dokunuşlarla buluşturur. Özellikle tren sahnesi, duvarlara yapışan çarpık açılar, vedalaşmalar hepsi bizi kahramanlığın sadece yumruk atmak değil, vazgeçmekle de ilgili olduğunu anlamaya zorlar. Çünkü Spider-Man olmak sadece suçlularla savaşmak değil, aynı zamanda kendi duygularınla, arzularınla, pişmanlıklarınla da yüzleşmektir. Ve bu üçleme bunu kalbimize dokunarak anlatır. Diğer film serimiz The Godfather üçlemesi. Francis Ford Coppola'nın The Godfather üçlemesi,
yalnızca gangster sinemasının değil, tüm sinema tarihinin başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Ama bu filmler yalnızca mafya ile ilgili değildir. Asıl mesele aile, miras, sadakat ve yozlaşma üzerinedir. Ve her sahnesi bir Shakespeare trajedisi gibi akar. İlk film, babadan oğula geçen görünmez bir tacı anlatır. Marlon Brando'nun Don Vito Corleone'u güç sahibi olmanın bedelini bilirken, Al Pacino'nun Michael'ı bu dünyanın içine istemeden adım atar ve o an her şey değişir. İkinci film, sinema tarihinde nadir olan bir şey yapar. İlkinden daha büyük ve daha derin bir etki yaratır. Geçmiş ve şimdi iç içe geçer. Robert De Niro'nun genç Vito'su ile Al Pacino'nun soğuk ve yalnız Michael'ı karşı karşıya gelir. Ailenin kökeniyle yıkımı paralel anlatılır. Üçüncü film, düşüşün ve kefaretin hikayesidir. Michael Corleone artık bir hayalettir. Güç onun ruhunu kemirmiştir. Francis Ford Coppola'nın yönettiği bu üçleme, bir suç ailesini anlatırken aslında insanın kendi ruhuyla, kaderiyle, ailesiyle mücadelesini sahneler. Gösterişli değil, ağır, melankolik ve kaçınılmazdır. Her kadraj, her ışık oyunu, her sessizlik bir ağıt gibidir. Godfather üçlemesi sadece bir film serisi değil, sinemanın güçlü yönünü ortaya çıkartır. Ve aileyi önemseyen bir adam olarak Michael Corleone'un trajedisi yüreğimizi dağlar. Son film serimiz Maze Runner üçlemesi. Türkçe'de Labirent olarak karşımıza çıkıyor. Maze Runner sadece bir macera değil, kim olduğunu bilmeden kendini tanıma, arkadaşlık, sistem karşısında ayakta kalma ve her şeyi sorgulama yolculuğu. Dylan O'Brien'in hayat verdiği Thomas karakteriyle birlikte biz de bu bilinmezliğin içine atılıyoruz ve bir labirentte uyanmak aslında hayatın ta kendisiyle yüzleşmek gibi geliyor insana. İlk film, bellekten sıfırlanmış gençlerin devasa duvarlar arasında hapsolduğu bir dünyada başlar. Ama bu sıradan bir hayatta kalma hikayesi değildir. Her köşe bir bilmece, her hareket bir sınav. İkinci film, labirentten kurtulmanın çözüm olmadığını gösterir. Dış dünya daha acımasız, daha çorak, daha karanlıktır. Thomas ve arkadaşları artık sadece kaçmıyor, neye karşı savaştıklarını anlamaya çalışıyorlar. Ve gördükleri her şey onları daha çok kararsızlığa sürüklüyor. Üçüncü filmde ise sistemin göbeğine yürüdükleri, dostlukla ihaneti ayırt etmenin bile zorlaştığı andır. Gerçekleri öğrendikçe özgürlük kelimesi daha acı hale gelir. Ve bazı ölümler sadece bir karakterin değil, masumiyetin de sonudur. Maze Runner üçlemesi, gençlik gerilimlerini, bilim kurgunun sert gerçekliğiyle birleştirerek yaşamaya değer bir dünya nasıl kurulur sorusunu sormamıza neden olur. Cevabı kolay değildir ama yolculuk her adımda daha anlamlı hale gelir. Başka film önerilerinde ve podcast'te görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.